Bir varmış, bir yokmuş. Yazın sıcak bir akşamında gün yavaş yavaş yerini serinliğe bırakırken köyün dışındaki yaşlı söğüt ağacının dalları arasında yaşayan sinek ailesinde hafif bir hareketlilik başlamış. Yaprakların arasından süzülen son güneş ışıkları yerini mor ve lacivert tonlara bırakırken gecenin huzurlu sessizliği ağır ağır çevreyi sarmaya başlamış. Bu geniş ailenin içinde birbirinden neredeyse hiç ayrılmayan iki küçük sinek varmış. Biri merakıyla öne çıkan, gördüğü her şeyi keşfetmek isteyen, uzaklardan gelen kokuların peşine düşmekten hiç çekinmeyen vızırmış. Diğeri ise daha temkinli, çevresini dikkatle izleyen, küçük ayrıntılardan büyük anlamlar çıkarabilen pırpırmış. O akşam diğer sinekler günün yorgunluğunu konuşurken büyükler gecenin tehlikelerinden söz ederken vızırın dikti çoktan uzaklara, köyün kenarında yükselen büyük ve sessiz eve kaymış. Geniş pencerelere ay ışığını yansıtan bu ev, onun gözünde sıradan bir yer değil, içinde keşfedilmeyi bekleyen gizemlerle dolu bir dünya gibi görünüyormuş. Pırpır, Vızır'ın bu bakışını fark etmiş. Ama bir şey söylememiş. Çünkü o da günlerdir o evden gelen kokuları hissediyor. Özellikle geceleri yayılan o tatlı ve davetkar havayı merak ediyormuş. Yine de içindeki temkinli ses onu durdurmaya çalışıyormuş. Gece biraz daha ilerleyip yıldızlar gökyüzünü doldurduğunda Vızır'ın sabrı tükenmiş. Sessizce yerinden ayrılmış. Ağacın ucuna doğru ilerlemiş. Pırpır onu yalnız bırakmamış. İçindeki tereddüde rağmen onunla birlikte hareket etmeyi seçmiş. Böylece iki küçük sinek ay ışığının aydınlattığı geceye doğru uçarak süzülmüş. Tarlaların üzerinden geçerken aşağıdaki dünya yavaş yavaş karanlığa gömülmüş. Gündüz tanıdık gelen yollar ve çitler şekil değiştirmiş. Sıradan görünen şeyler gecenin içinde daha büyük ve gizemli bir hal almış. Serin hava kanatlarına değdikçe uzaklardan gelen sesler daha belirgin duyulmaya başlamış. Çekirgelerin ritmi, yaprakların hafif sürtünmesi ve arada bir yükselen uzak sesler gecenin sessizliğinin aslında ne kadar dolu olduğunu hatırlatıyormuş. Büyük eve yaklaştıklarında uzaktan göründüğünden çok daha görkemli olduğunu fark etmişler. Duvarlar ay ışığında soluk bir parlaklık kazanmış. Pencereler karanlığın içinde derin boşluklar gibi görünmüş. Ama bu büyüklüğün içinde bir davet de varmış. Üst köşesi aralık kalmış bir pencere. İçeriye sızan hafif bir ışık ve kokuyla birlikte adeta onları içeriye çağırıyormuş. İçeri girdiklerinde evin içindeki genişlik ve sessizlik onları bir an duraksatmış. Koridorlar uzayıp gidiyor. Zemin ay ışığını yansıtıyor. Duvarlardaki gölgeler
yavaşça yer değiştiriyormuş. Her şey hem güzel hem de çok yabancıymış. Mutfak tarafına ilerlediklerinde ortamın havası değişmiş. Buradaki kokular daha yoğun, daha belirginmiş. Masada bırakılmış meyveler, küçük kırıntılar, cam yüzeylerde parlayan yumuşak ışık ortamı neredeyse büyülü bir yere dönüştürmüş. Ancak bu huzurlu görüntünün içinde fark edilmesi zor ama rahatsız edici bir sessizlik de varmış. Tam o anda metal bir yüzeyden gelen hafif bir tıkırtı duyulmuş. İki sinek havada durmuş. Bu ses kısa sürmüş ama bıraktığı his kaybolmamış. Karanlık köşelerden birinde iki soluk ışık belirip kaybolmuş. Ardından yumuşak ama dikkatli bir hareket hissedilmiş. Evin kedisi bu sessizliğin içinde uyanmış ve onları izlemeye başlamış. İki sinek bu kez ilk defa gerçekten tehlikenin farkına varmış. Zaman sanki yavaşlamış, ortam daha çok ağırlaşmış. Bir süre hareketsiz kalmışlar. Tam geri dönmeye karar vereceklerken küçük bir hata her şeyi değiştirmiş. Vızırın yaptığı küçük bir hareket metal bir kaşığa çarpmasına neden olmuş. Bu çarpışma mutfağın sessizliğini ince ama keskin bir sesle bölmüş. Ve o anda kedi tamamen uyanmış. Evden gelen hafif bir hareket sesi duyulmuş. Bir kapı açılmış. Ardından mutfağın girişinde bir çocuk belirmiş. Artık kaçınılmaz olan başlamış. İki sinek hızla yükselmiş, yön değiştirmiş. Etraftaki eşyaların arasından geçerek kendilerine çıkış yolu aramaya başlamış. Ama az önce büyüleyici görünen mutfak şimdi karmaşık bir labirente dönüşmüş. Işık yanınca saklanacak yerler azalmış. Her şey daha açık ve daha tehlikeli görünmeye başlamış. Çocuk elindeki sinekliği savurmuş. Kedi sıçramış. Hava bir anda hareketle dolmuş. Bu kovalamacanın içinde korku kadar dikkat de varmış. Pırpır kısa bir an içinde çevreyi yeniden incelemiş. Perdenin kenarında farklı bir hareket fark etmiş. Orada dışarıdan gelen serin havanın ince bir izi varmış. Bu çıkış yoluymuş. İki sinek son güçleriyle o yöne doğru yönelmişler. Tam o anda bir hamle daha gelmiş. Pırpır bir an sendelemiş. Ama Vızır bu kez geri dönmüş. Onu yalnız bırakmamış. Birlikte yükselmişler ve perdeyi aşarak dışarı çıkmışlar. Dışarıdaki serin gece havası onları karşılamış. Geldikleri yol şimdi daha sakin, daha tanıdıkmış. Hiç durmadan uçmuşlar. Sonunda söğüt ağacına ulaştıklarında yorgunluk ve rahatlama aynı anda üzerlerine çökmüş. Artık konuşmadan da anlaşabiliyorlarmış. Bu yolculuk sadece bir keşif olmamış, bir ders olmuş. Gecenin sessizliği yeniden etraflarını sarmış. Yapraklar hafifçe kıpırdamış. Gökyüzü yavaş yavaş aydınlanmaya başlamış.
Ve o andan sonra ikisi de biliyormuş ki her parlayan şey bir fırsat değilmiş ve her merak peşinden gidilmesi gereken bir yol değilmiş. Ama doğru zamanda durabilmek işte asıl cesaret buymuş. Şimdi uyku vakti. İyi geceler, tatlı rüyalar.